Merhaba arkadaşlar, bugün bizle beraber Arusi modelin bir frame'i var. Bu piyasaya yeni girmeye çalışan bir Çinli kardeşimizin ürettiği frame. Sürekli yeni şeyler çiziyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Kusursuz tasarım değil ama gayet güzel kullanılabilir, sevdiğim bir tasarım. Ürünlerine Banggood'dan ulaşabilirsiniz. Bazı ürünlerinde marka yazıyor, bazılarında yazmıyor. Motorlarının aşırı verimli olduğunu iddia ediyor. Denemedim, bilmiyorum. Bu aslında Arusi model olarak bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz Facebook sayfalarından, Banggood'dan vesaire. Frame modelimiz F210 XT Frame for FPV Racing Drone. A'yı da unutmuş. Frame'e geçmeden önce bu build'den biraz bahsedelim. Aylardır kullandığım ZMX motorlar var. RS20A Light ESC'ler var. Bu ESC'den iki tane kondansatör mevcut. ESC değil, ana güç hattına bağlı. CI Racing All-in-One FC'nin yanında PDB'nin yanında 7805 verici, alıcı ve kamera mevcut. Hem All-in-One kontrolcü hem PDB bozuk olduğu için böyle değişik bir build'im var. Bunu yakın zamanda düzeltmeye çalışacağım. Başka bir All-in-One kart aldım. All-in-One kart ile ilgili bir sorun yaşadım. Değişimden geliyor şu an. Resend dediler, ürün tekrar gönderiyorlar. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Çok uzattım. Hemen frame'e geçelim. Frame'in kolları ince görünebilir. Ancak sert bir karbon kullanıyor. Bu yüzden yeterince dayanıklı olduğunu düşünebilirsiniz. Hemen bir tane de yedek kol istemiştim. Şöyle bir kol tasarımı var. Şu tasarım kolların birbirine kenetlenmesini sağlıyor. Güzel bir tasarım olduğunu düşündüm ama eksileri var. Şöyle bir eksisi var. Quad'ı yeterince yerden yere vurdu. Bir süre sonra kolların arasında boşluk oluşmaya başladı. Belki göremezsiniz. Kamerada görebileceğini sanmıyorum. Ama ben hissedebiliyorum ve ufak bir çıt çıt ses geliyor. Şu iki kol hareket yarım milim, belki de 1 milim kadar hareket edebiliyor. Şu ana kadar uçuş etkisini görmedim. Öyle bir eksisi var. Kullanımdan sonra oluşan bir eksisi var. Belki 3 tane bile kullanılsaydı böyle bir sorun olmazdı. Daha sonra şöyle bir eksisini gördüm. XE60'ı veya XE60 kablosunu sabitleyebileceğimiz herhangi bir yer yok. Hatta sabitlemeyelim diye böyle bir boşluk yapmış. XE60'tan darbe yediğimiz zaman PDB'nin ped ile beraber kopması muhtemel. Bu ilderinizde her zaman bu tür şeylere dikkat edin. Sabitleyecek orijinal bir yer olmasa bile bir şekilde X60'ı sabitleyecek yere uydurun ki buradan çektiğimiz zaman yük karta binmesin. O bağlantı aparatını binsin. Ben buradan silikonlamıştım ama yeterli gelmedi. Daha sonra böyle şekilli bir üst kapak tasarımı var. Burada logosu var. Uniboz değil, tek parça bir frame değil. 4 koldan ve merkezden oluşan bir frame. Merkezde yeterince yer var. Ne fazla ne az. Kamera sığacak kadar. Kameranın sol ve sağında montaj aparatları mevcut ancak ben bunları kaybettim. Şu an onları gösteremiyorum. Kamera ve steklenmiş devreler sığacak kadar yer var. Ne fazla ne az, tam yeteri kadar. Göreceğiniz üzere gayet sade, şık bir frame. Motor modlar
motoru koruyacak kadar geniş. Genelde zaten yeni motor modları bu şekilde oluyor. Önden de yandan da gelecek darbeye kadar darbeden koruyacak kadar geniş. Yani frame'i gördünüz. Frame hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Bunun yerine KX gibi bilindik bir frame alamaz mıydım? Alabilirdim ama ben unibody olsun, tek parça olsun istemedim. Parça parça kollu uygun bir frame aradım. Bunu da 21 dolara aldım galiba. Normal AliExpress veya Banggood'dan alabileceğimiz Banggood frame'i, Çinli frame dediğimiz frame'lerle aynı fiyata sahip. Zaten öyle bir frame. Uygun fiyatlı, kesimi güzel, tasarımı bilimi bir frame. Bu frame'le biraz daha takılacağım, memnunum. Şuraya da 3D'den yazıcıdan bir X60 tutucu basıp devam edeceğim tabii ki. Bu oldukça riskli bir olay. Daha önce de başıma geldi, şimdi de başıma geldi. Bu sefer akıllandım. Arusi 210X'e böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arusi'nin ürünlerini incelemeyi unutmayın. Yani reklam yapmıyorum, ben kullandığım ürünü size sunuyorum. Sponsorum falan değil yani.